Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır kat kat milföy tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Milföy böreğin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1 bardak süt, 1 şişe sade maden suyu, 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Spatula ile hemen hızlıca bir şekilde malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra içerisine unun bir kısmını ilave ettim. Bu noktada unu lütfen azar azar ilave edin. Yapmış olduğum tarifte toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Tarif için ben 1 bardak süt olarak kullandım. Siz dilerseniz aynı şekilde 1 bardak yoğurt olacak şekilde de kullanabilirsiniz. Hamuru özlü bir kıvam alana dek bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru iyice yoğurdum ve toparladım. Masada da bir 3-4 dakika kadar pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamur gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Hamuru toparladıktan sonra hemen kabımın içerisine koyarak 20 dakika kadar üzeri kapatarak dinlenmesi için bekletiyorum. Hamur 20 dakika boyunca dinlendi. Hemen unlamış olduğum masaya hamuru alarak hemen hızlıca bir hamuru toparladım. Hamuru bir kesme aparatıyla hemen 4 eşit parçaya bölüyorum. Parçalamış olduğum hamurları ellerimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Daha kolay bir şekilde açılabilmeleri için üzerini kapattım. 5 dakika kadar bezelemiş olduğum hamurları beklettikten sonra oklava yardımıyla hamurlarımı açma işlemine başlıyorum. Ortalama 40 santim çapında açmanız yeterli olacaktır. Ben hamurumu açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurlarımın ilkini bu şekilde açtım ve hazırladım. Hemen oklavaya sararak kenara alıyorum. İkinci hamurumu da hızlı bir şekilde açma işlemine geçiyorum. Dilerseniz hepsini toplu bir şekilde açıp kenarda bekletip hazırlayabilirsiniz veya teker teker de bu şekilde açtıktan sonra yağlayıp milföylerinizi hazırlayabilirsiniz. Hamurların tamamını açtım. 150 gram kadar ocakta eritmiş olduğum tereyağını fırça yardımıyla açmış olduğum yufkanın her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Bu aşamada yufkanın mutlaka kuru kalmamasına özen gösterin. Aksi takdirde milföyleriniz kat kat olmayacaktır, birbirine yapışıp hamurlaşacaktır. Hemen hamurumu ikiye katlayarak tekrardan kuru kalan yerlerini yağlıyorum bol miktarda. Hamuru dörde katladım. Hemen unlamış olduğum uygun bir tepsinin içerisine alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde ikinci hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Kalan diğer iki hamurumu da aynı şekilde hazırladım. Yapılışı inanılmaz derecede kolay. Gerçekten evinizde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz
Mükemmel bir börek tarifidir. Sizlerin de bu börek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hamurların tamamını yağladım. Uygun bir tepsinin içerisine aldım. Üzerini kapatarak buzdolabında 1 saat kadar bu şekilde içerisindeki yağın donması için bekletiyorum. Vaktiniz yoksa eğer derin dondurucuda yarım saatte bekletebilirsiniz. Hamurlarımı teker teker açma işlemine geçiyorum. Hafif unladım. Merdane ile hamurumu inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Kare bir boyutta olması veya dikdörtgen bir boyutta olması yeterli olacaktır. Tekrardan bir katlama işlemi yapacağız. Milföy yaparken hamuru ne kadar çok katlarsanız gerçekten milföylerinizde, böreklerinizde bir o kadar kat kat ve çıtır çıtır olacaktır. Hamuru bu şekilde ikiye katladıktan sonra tekrar üzerine bir şekilde daha katlıyorum. Katlamış olduğum hamuru hemen kenara alarak diğer hamurlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Dört hamurumu da aynı şekilde katladım ve hazırladım. İlk yapmış olduğum hamurdan başlayarak tekrardan hamurumu büyütüyorum. İç harcı olarak dilediğiniz iç harçları hazırlayıp kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynirli olacak şekilde hazırladım. Dilerseniz kıymalı, patatesli veya ıspanaklı olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınız için ise çikolatalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Hamuru kare bir boyutta açtım. Bir köşesine hemen beyaz peynirden bir kaşık kadar ilave ettim. Hamuru üçgen olacak şekilde gördüğünüz gibi kapatıyorum. Üçgen şeklini verdim. Hemen hazırlamış olduğum milföy hamurumu kenara alarak diğer hamurlarımın da şeklini veriyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Böreklerimin tamamını hazırladığım uygun bir tepsinin içerisine aldıktan sonra bir tane yumurta sarısının içerisine yarım çay kaşığı kadar pekmez ve yarım çay kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ettim. Fırça yardımıyla tamamının üzerine sürdükten sonra çörek otuyla süsledim. Fırınımı da önceden ayarladım. 190 derece fanlı ayarda altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınıma gönderiyorum. Çıtır çıtır gerçekten kat kat olan bu şahane börek tarifimi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Çıtırtısını sizler de görüyorsunuz, gerçekten kat kat oldular. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.